Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük küçük herkesin bayıldığı boş mantı tarifiyle geldim. Kars yöresine aittir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak kadar un aldım. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırdım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 2 adet yumurta ekledim. Yaklaşık yarım bardağa yakın su ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 1 bardağa yakın su kullandım. Yaklaşık 200 milim kadar kullanabilirsiniz. Hamurumuzun oldukça sert bir hamur olması gerekiyor. Hamur ilk etapta size çok sert gelebilir. Hamur dinlenince kendini biraz salacaktır. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alacağım. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar güzelce yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur ilk etapta sizi biraz zorlayabilir. Siz hamuru yoğurdukça hamur kendini bırakacaktır. Dediğim gibi oldukça sert bir hamur olması gerekiyor. Dinlenince kendini bir tık bırakıyor. Eğer hamur yumuşak olursa kaynadığı zaman erime yapabiliyor. O yüzden sert olmasına dikkat edin. Hamuru masada 4-5 dakika kadar yoğurdum. Yoğurma kabına tekrar alıyorum. Üzerini bir poşetle kapatıp bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru tezgaha alıyorum. 3 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Masa büyük olduğu için ben büyük tuttum. Bezeyi masaya göre ayarlayabilirsiniz. Eğer biraz daha küçük bir masa kullanacaksanız 4-5 beze de yapabilirsiniz. Ama bezeyi ne kadar az tutarsanız daha kolay olacak işiniz. 3 tane bezeyle bu işi halledeceğiz. Bezeleri hazırlıyorum. Tekrar yoğurma kabına alıyorum. İlk hazırlamış olduğumdan başlayarak mantılarımı hazırlamaya başlıyorum. İlk etapta merdane yardımıyla biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Çok aman aman incecik açmanıza gerek yok ama kalın olduğu zaman da çok güzel olmuyor. Yufkanın 2 katı kalınlığında açmanız yeterli olacaktır. İlk etapta merdane ile yavaş yavaş büyütüyorum. İlk açmaya başladığınız zaman hamur açılmayacak gibi geliyor. O sertlikte oluyor ama biraz açtıkça hamur kendini salıyor. Oklavaya geçtikten sonra daha rahat bir şekilde büyütebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz
Oradan da bakabilirsiniz. Hamur yeteri kadar açtım. Ben biraz ince seviyorum. Normalden biraz daha ince açtım. Ben bıçak yardımıyla keseceğim. Dilerseniz ruletle veya mantı kesme aparatınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Çok pratik bir şekilde kesiliyor. İlerleyen dakikalarda daha da hızlı bir şekilde kesimini göstereceğim. İkili kestim. İlk defa deneyenler için ben normalde dörtlü kesiyorum. 4 tanesini üst üste koyup o şekilde kesiyorum. Ben yaptığım hamura güvendiğim için çok fazla unlamadan kesiyorum. Eğer yaptığınız hamura güvenmiyorsanız mutlaka aralarını bol bol unlayın. İkili olarak kestim, unladım, tepsiye aldım. Hemen hızlı bir şekilde dörtlü olarak da gösteriyorum. Yufkayı ilk etapta 2'ye, daha sonra 4'e böldüm. Kenar kısmını bu şekilde düzelttikten sonra istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben biraz büyük kestim. Dilerseniz daha küçük de kesebilirsiniz. Ayrıca üçgen olarak da yapabilirsiniz. İyice unladıktan sonra unlu tepsiye aktarıyorum. 2-3 saat kadar da orada dinlenebilir. Mayalı olmadığı için ekstradan bir mayalama işlemi olmuyor. Ama iyice bol bol unlamanız gerekiyor. Hamurun da sertliğinden emin olmanız gerekiyor. Boş mantıları haşlamak için derince bir tencerenin içerisine bol miktarda su koydum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Mantıların birbirine yapışmaması için 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Kaynak tuzu kullandım. Dilerseniz kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Bu tarz tariflerde ben sofralık tuzu pek önermiyorum, kullanmıyorum da. İyice kaynadıktan sonra mantıları içerisine bırakıyorum. Tuzun eridiğinden emin olun. Her bir bezeyi tek seferde haşlıyorum. Yani kaynama işlemini 3 kere de hazırladım. Yüzeye çıktıktan sonra 1-2 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Tabii ki bu sizin açtığınız mantının kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. Damak tadınıza göre kontrol edip tabağa aktarabilirsiniz. Servis ederken bol sarımsaklı yoğurt ve tereyağın içerisine biraz toz kırmızı biber atıp yakıp o şekilde kullanıyorum. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.